Muazzam bir inişti. O kadar dikti ki inerken hiçbir şey çekemedim ama şu nefis renk beni gerçekten çok iyi hissettiriyor. Aliler henüz gelmedi. İndiğimde ama ben vardım diye arayacağım ve nerede olduklarını soracağım. Hatta yapabilirlerse yiyecek bir şey, atıştıracak bir şeyler, çünkü muhtemelen burada yiyecek bir şeyim olmayacak. Muzum da bitti çünkü. Biraz da suyum kaldı. Artık sezon geldi. Ben de denize gireyim dedim. Ama burnumun dibindeki Ortakent'e değil, 60 kilometre ötedeki Mazı'ya gidiyorum. Şimdi orada hafta sonu için kamp yapacak dostlarıma ulaşmak için yola çıkıyorum. Yolda yalnızım ve formda da değilim. Ama yapmak istediğim şey de bu. Yolun tadını çıkarmak. Hafta sonu için kampa davet edilince hiç düşünmeden evet dedim. Ali, Nazmi, Levent, Burak, Tolga, Cuma'yı pazara bağlayan uzun bir hafta sonu yapıp çocuklarını da yanlarına getirip böyle bir kamp yapmayı planlamışlar. Ben de bisikletle gelirim dedim ki muhtemelen beni yolda yakalayacaklar. Eğer karşılaşırsak çantalarımı da onların arabalarına atarım, iyi olur. Mazı'daki kamp daveti sadece bir etkinlik değil, kendime yaptığım bir meydan okuma da olsun istedim. O yüzden bisikletimle düştüm yola. Uzun zaman sonra bu hissi duymak mutluluk verici. Ayrıca etabın deniz kıyısında bitiyor olması başlı başına bir motivasyon oldu benim için. Son yıllarda bisiklet hayatımda daha az yer kaplıyor. Yaşlanıyor muyum, gücüm mü kalmadı diyordum içten içe. Şimdi pedalların her dönüşünde kendime biraz daha yaklaşıyorum. Mazıya değil, galiba kendime geliyorum aslında. Bodrum'da yaşamanın en güzel yanı her şeyi geride bırakma özgürlüğü. Yani sabah uyanıp hop gidiyorum diyebiliyorsun. İşte bu yüzden yaşıyoruz burada. Bodrum'a dair en güzel bir diğer şey nedir diye sorulursa iyi bir arkadaş grubunun parçası olmaktır derim. Benim gibi büyük şehirlerden göçenlerin en büyük bahanesi insanlardan kaçmak olsa da, ki başta o sakinlik çok iyi gelir, zamanla yalnızlıktan şikayet ettiklerini gözlerim. Eğer insanlardan kaçacağım diye gittiğiniz herhangi bir yerde çevrenizde kimselerin olmasına izin vermezseniz doğru düz bir hikaye de yazamazsınız. Ne mutlu bana ki hikayemi renklendiren arkadaşlarım var. Aslında herhalde buradan 10-12 kilometre önce bir rota bilgisi verecektim. Ama buraya kadar o kadar rahat geldim ki başta formsuzum dediğim halde şu anda 32-33 kilometreyi geride bıraktım. Yani yolun yarısını bitirmiş oldum. Yine arkada pazar vardı. Pazardan 2 muz aldım. Şurada muzumu yiyip tekrar devam edeceğim. Sabah 7.30'da erkenden çıktım ki trafiğe kalmayayım diye. Şu anda sanıyorum bir bisiklet sürücüsü için Bodrum çok tehlikeli yerlerden biri. Hem bayram öncesi bir sürü bayramcı, tatilci buraya geldi. 3406, 35 plakalı araçları görüyoruz başımız üstüne. Ama çok kötü araba kullanıyorlar. Kavşakları yanlış kullanıyorlar. Sinirliler. O yüzden biraz endişe ediyorum. Dolayısıyla dedim ki erken çıkayım. Aynı zamanda tabii ki Bodrum'un kendi trafiği çekilir gibi değil. Bunun yanı sıra inşaat yasaklarına rağmen beton mikserleri,
İnşaat kamyonları falan ortalıkta dolaşıyor. O yüzden bir önce Bodrum'dan kendimi atayım, şu Kızılağaç yoluna gireyim ki en azından daha güvendiğimiz bir yolda pedal basabileyim dedim. Bir de tabii sıcağa da kalmak istemedim ama hava bulutlu, hatta yağmur geçişi olacak gibi de gösteriyor. Amenna. Rüzgar olmasın da yağmur falan hepsi beni mutlu eder. Rota Bodrum'dan, Yakaköy'den başladı. Bodrum merkezi geçtikten sonra yokuş başını tırmanarak Kızılağaç tarafına saptım. Sonra Yılçıklı'ya geldim. Buradan da Mazı yönüne devam ediyorum ki çocuk mezarlığından sonra son büyük tırmanışım yapacağım. Ki bundan sonra daha çok irtifa kazandığım, daha çok tırmandığım bir bölüm. Ama yarısını bitirdim. Baksana burası bile bayağı trafikli yani. Saat ne dedik? İşte 10 diyelim, artık 10 oldu. Yani 2-2,5 saat sonra, yani hadi en geç 1 gibi dostlarımla buluşacağım. Umarım beni yolda yakalarlar. Bu eşyalarımı gerçekten vermem lazım. Çünkü bundan sonra sert tırmanışlar başlıyor. ...7-8 kilometredir, hatta 9 kilometredir yalnız geliyorum. Gayet eğlenceli, güzel geçiyor. Bol bol kendimle konuşuyorum. Bir sürü şey düşünüyorum. Hava da buradan gözüküyor mu bilmiyorum, bulutlu. Ve bu bulutlar da beni aslında günün sıcak saatlerinden koruyor. Bu da çok güzel. Vallahi galiba Alilerden önce kamp yerine varacakmışım gibi, son 12-13 kilometre falan. Şimdi biraz iniş var. Ondan sonra asıl tırmanışa başlayacağız ama çok önemli bir geçidi geride bıraktım. Bir gün böyle tersten geliyorum bu yolu. Tek başıma yine. Karşıdan da böyle 2-3 tane karavan geliyordu. İşte dünya küçük. İstanbul'dan Ahmet abiyi, Ahmet Sevim'i bir anda karşımda gördüm. İkimiz de çok şaşırdık. Hani Allah'ın unuttuğu bir yerde ne işimiz var diye. Buradan da ona selam olsun, Ahmet abiye. Şimdi onun geldiği rotadan Mazı'ya doğru devam ediyorum. Hemen arkada hava iyice bulutlandı. Yağmur geliyor. Ama ben de son yokuşun eteklerindeyim. Vallahi Aliler beni yakalar diye düşünüyordum ama büyük ihtimalle onlardan önce varacağım kamp alanına. İnşallah oraya kadar indirmez. İndirse de sıkıntı yok. Sadece inişte rast gelmek istemiyorum, yollar ıslanmadan. Vallahi kendi kendime dediğim gibi bol bol konuştum. Kendime geldim. İyi hissediyorum. Bu yokuş biraz yoracak belki ama dediğim gibi yol bitti. Hadi bakalım, devam. Ve nihayet tırmanışı tamamladım. Artık önümde belki küçük battı çıktılar olabilir ama büyük versiyonu bitirdik. Bu arada yağmur atıştırmaya başladı yokuşu çıkar çıkmaz. O yüzden hemen üstümü giyinip aşağıya böyle korunaklı bir yere bakınacağım indirirse diye, ama böyle teğet geçiyoruz, yan yana sürdük. Çok böyle ıslatacakmış gibi değil. Derin bir ıslatır mesela. Muazzam bir inişti. O kadar dikti ki inerken hiçbir şey çekemedim ama şu nefis renk beni gerçekten çok iyi hissettiriyor. Aliler henüz gelmedi. İndiğimde ama ben vardım diye arayacağım ve nerede olduklarını soracağım. Neyse şimdi bir ineyim de varacağımız yere varalım. Vallahi güzel bir yolculuk oldu. Hava kapalı ama denize girebilirim. Ali ile de konuştum. Şimdi onlar daha yeni çıktılarmış. Yani aşağı yukarı 1 saat, 1,5 saat içerisinde burada olurlar diye düşünüyorum. O arada ben kendime bir yer bakayım. Çadırımı nereye kurabilirim onu tespit edeyim. Sonra da giyinip şöyle cumburlop denize. Son bölüm hakikaten yordu beni. Özellikle iniş
tırmanıştan çok daha yorucuydu. Dediğim gibi yarın mutlaka bir şekilde araçla yukarı çıkmalıyım ki eğer Bodrum'a da bisikletle dönmek istiyorsam. Yoksa Levent'in arabasına bisikleti atıp eve direkt döneceğim. Şu an Mazı'nın Ilgın koyundayım. Nihayet denizime de girdim. Yıkanmış oldum. Bütün kiri pası attım. Yorgunluğumu denize bıraktım. Gerçekten iyi hissediyorum. Şimdi biraz güneşleneceğim. Mayon kurusun falan filan. Sonra da hani Aliler gelmeye yakın çadırımı kurayım dedim ki belki onlar burada farklı bir alanı kullanmak isteyebilirler. O yüzden onları bekleyeceğim. Tek düşünmediğim bir fazladan su almaktı. Onu yapmadım. Bir de tabii yemek. Ama burası çok güzelmiş. Burada böyle tek başına olmak, bütün o sahilin sana ait olması hissi çok güzel bir şey. Bu arada gök gürlemeye devam ediyor. Arka taraflar iyice kapadı. Yani belli yağacak. Yani kaçış yok. O yüzden hemen çadırı kurdum. Eşyalarım ıslanmasın diye. Yağmur geldi, Aliler gelmedi. Bakalım, onları bekliyorum. Mumcular tarafındalarmış. Ve orada felaket bir yağmur indiriyormuş. Muhtemelen buraya da gelecek. Yani buraya da indirecek. Sen neredesin şu an? Yıkamanın orada bekliyorum bir saattir Nazmi'yi. Tamam. Tamam, hadi sıkıntı yok. Daha buradan eve gideceğiz. Bunun eşyalarını alacak böyle çıkacağız yola. Stres yok babacığım, stres yok. olacak. Rahat rahat. Aynen, yapacak Biz bir şey de daha yeni yemeği hazırlıyoruz. Siz olana kadar anca da. Bisikletten bıçak da alacağım. Su alayım mı bir altılı? var Yani var suyumuz. 24 tane suyumuz var. Bir tane beşlik al istiyorsan, bir tane. Allah istemiyorum. Tamam, okey. Alırsan, Bir alasım gelmedi yani. alırsan Tamam okey anlaştık. hadi. Çok yal değil mi? Tamam oğlum, zaten asıl olayı bu. Baksana şunun güzelliğine ya. Aman ne oldu incir. Aynı ocağı. Şey yapmayalım. Acaba birazcık su atsam benim içine ya. Deli gibi acıktım. Sabah kahvaltıyla çıktım. Yolda da 2 tane muz yemiştim. Şimdi yemeğin pişmesini bekliyoruz. Yarın içinde yağış olasılığı daha yükseldi. Büyük ihtimal bisikletle dönmeyeceğim. Levent'e takılacağım. Ama harika bir gün oldu. Hani hem buraya çok iyi geldim. Düşündüğümden iyi, hani formda değilim deyip düşündüğümden erken gelmiş olmak, denize girmek, işte bir içki almak vesaire, bütün bunlar gerçekten iyi geldi. Şimdi böyle karnımızı doyurduktan sonra bir de bir duble de rakıyla birlikte harika olacak. Bakalım, yarın ola hayrola. Daha gelecek arkadaşlarımız var. Zaten Ali ve ekibi Bodventure burada sık sık kamp yapıyorlarmış. Ben de o kamplardan birine dahil olduğum için çok mutluyum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Günaydın. Normalde dün bu videoyu bitirecektim. Ama iyi ki bitirmemişim. Çünkü bugün işte Levent'ten Bodrum'a geri dönmeyi planlıyordum ama Levent akşam üstüne dönmeyi düşünüyor. Dolayısıyla bugün de burada geçireceğiz. Aslında büyük sürprizli gün bugünmüş. Yani
Dün sadece dün akşam için yemek alınmış. Bundan sonrası denizden çıkacağı bağlı. Dolayısıyla Aliler hazırlanıyor. Balık tutalım, edelim diye. Şimdi onlar balığa açılacaklar. Biz de kalanlar kahvaltı hazırlayacağız. Böyle çok güzel bir amaç. Yani bisikletle yolculuk yaparken sonuna bir amaç koymak o kadar iyi hissettiriyor ki. Ve sürprizler, gelişmeler o kadar güzel oluyor ki. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Kuş gözü yaptı getir. Getiremez ki. Dur onu çözeriz bir dakika. Yok ya bir su verebilecek misin? Ne olsa bir iki bir şey sık da hani. Bu da Elveda. Açız aç. Bu kahvaltı niye hazır değil? Sende balık başka var mı balık? Açız. Aliler burada kalmaya devam edecek. Ama biz Levent'ten geri dönüyoruz. Zaten bir gün kalmayı planlamıştım. Gönül isterdi ki bisikletten geri döneyim. Ama hakikaten yağmur kendini iyice belli etmeye başladı. Böyle güzel bir hikaye oldu. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.